merhaba, ben Emine. Bugün sizlerle kabanları makinede nasıl yıkıyorum onu göstereceğim. Bunun sanıyorum yıkaması yok. Daha başka şeylerin de yıkamaları yok ama onları böyle yaptıkça sizlere göstereceğimi söylemiştim. Bugün de sırada kabanlar var. Başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Göstereyim size modları. Benim yıkama şeklim her zaman bellidir. Eğer ki içleri elyafsa, şimdi bunlar şu şekilde, iç kısımları eşiminki bu. Şurası gördüğünüz gibi düz. Elyaflarının dışarı çıkmaması için, deterjan izleri hani şuralarda beyaz beyaz olmaması için nasıl yaptığımı şimdi göstereceğim sizlere. Bu da iki tane aynı olduğu için ikisini ben aynı anda yıkıyorum. Burası gördüğünüz gibi tüylü. Bu benim kabanım. Şöyle iç kısmı da tüylü bunun. Bunun da içi elyaf, bu kol kısımları falan. Gördüğünüz gibi bakın. Hani o nasıl diyeyim size, makineye de yıkadığınız zaman kotlarda da olur, bu tarz montlarda da olur. Yani böyle çizgi çizgi olmaması, benim montum bayağı zamandır var. Yani bayağı zamandır, yeni bir mont değil. Ama gördüğünüz gibi hiçbir yerinde hiçbir şey yoktur. Yani dikkatli şekilde yıkama yaptığınız zaman iz olmadan, deterjan izleri üstünde kalmadan yıkama yapabilirsiniz. Şimdi makineye atmadan önce bunları ben ters yıkamıyorum. Yani kollarını şu şekilde dışarı çıkartıp, yani şöyle kollarını şu şekilde yapmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bunların kumaşları çünkü içinde deterjanı biriktirmeye çok müsait. O yüzden bunu normal şu şekilde, burada göstereceğim ki ayakta. Makineye ben her zaman bunları katlı şekilde koyarım. Makinede zaten o açılıyor. Yani çok buruşmasını istemiyorsunuz. Şimdi bu buruşuk çünkü bazağın altından çıkarttım bunları. Şimdi havalarda soğuyor. Montlar da gerekecek. Kokuları değişsin diye şimdi ben bunları yıkıyorum. Hani mesela şu iç kısımlar, şu pamuk kısımları böyle çok kirli olur. Oraya mesela çok böyle blizler bazen boyar. Boyandığı zaman ne yapıyorum? Makineye atmadan ben o tüylü kısımlara Arap sabununu bir güzel sürüyorum. Makinenin içine koymuyorum onu. Montların içine sürüyorum onu. O şekilde mesela makineye atıyorum deterjanları. Sonra üstten koyuyorum. Hatta benimkini onu göstereyim nasıl yaptığımı. Bunda çünkü gerek yok. Bunu dediğim gibi bakın. Böyle ikiye katladım. Şu şekilde. Kollar. Şuradan kolları bir yere vereceğim. Şöyle mesela bakın. İz olmaması için. Böyle mesela bunu şöyle makineye koyacağım. Makinenin içinde biraz açtıracak mıyım? Açtıracağım. Ama dediğim gibi iz olmasını istemiyorsanız kolları ters yapmayın. Şunu mesela şuralar hani dediğim gibi şeylerden boyanıyor. Kazaklardan mazaklardan böyle rengi mengi atıyor. Benimkinin içi krem rengi. Ama diyelim ki sizin buralar işte böyle daha açık, kirlendi. Şimdi şurada hemen üstten burada göstereyim size. Bu tarafa hiç almayayım. Şöyle bir tül parçasına Arap sabunu koyarım. Üstüne böyle sürdürürüm. Şurada hemen bakın yapacağım onu. Şöyle. Yani bunu yapmanız gerekli mi? Yani Arap sabununu makinenin içinde koysanız olur mu? Yani buralara sanki çok etki etmiyormuş gibi geliyor. Hani deterjanlar falan. Şimdi çamaşır sodası da falan koyuyorum ben. Çünkü renklerini koruması için çamaşır sodası böyle şeylerde koymak gerekiyor. Çünkü renkleri açılıyor. Yani benimkisiyle eşimin rengi mesela daha farklıdır. Benimkisi çünkü bayağı eski bir mod. Bakın buradan şöyle bunu koyunca şöyle mesela şu kısımlara şöyle sürdürün. Tam hani bu şey kısımlar, bel kısımları oluyor ya, o kısımlar. Her tarafına sürdürmenize gerek yok. Şimdi bu tarafa da yapayım. Niye tülle? Diğer türlü bezle yaparsanız bezin rengi geçer. Normal dökseniz işte tam böyle yedirilmez. O şekilde söyleyeyim. Tülde hani böyle köpürtüyor ya. Şimdi makinenin içine ben Arap sabunu koymayacağım. Bunun içinde böyle var ya. O ona yetecek. Ben benim yaptığım şekilde gösteriyorum. Her zaman olduğu gibi. Bunu böyle koyduk diyelim. Bunu da aynı şekilde şu kısım içe gelecek. Bunları mesela ben kurutma aşamasında ilk başta şu şekilde aynı şekilde kurutuyorum. Sonra mesela iyice böyle havalandıktan sonra tersini çeviriyorum ki kolların iç kısımları daha iyi korusun ve koku yapmasın diye. Onu makineden çıktıktan sonra yine hatırlatırım sizlere. Bu tüy kısımları falan mesela hani bozulmasın diye ben oraları çıktıktan sonra ıslak şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bunları şöyle gördüğünüz gibi makineye koyalım. Şu kabanları aslında makinede
üstündeki talimata göre tek tek yıkayın der. Tek tek yıkarsam zaten evimin suyu kartlı. Su harcanmasın diye ben ikisini aynı anda atıyorum çünkü hani bir problem olmuyor. Siz makinenize göre kabanınızın daha uzundur. Tek yıkamanız gerekir. Tek şekilde yıkama yapabilirsiniz. Mesela bu eşiminki 40 derecede yıkama söylüyor. Benimkinde 30 derece yıkama söylüyor. Ben böyle şeyleri genelde işte böyle içi elyaf, normal işte pamuk olan şeyleri, şimdi narin 30 çok kısa kalıyor bu montlarda. Sentetik 30'a yıkama yapıyorum. Yani böyle çok kirli değilse, sadece böyle kokusunun değişmesini istiyorsa narin 30'da o şekilde yıkama yapabilirsiniz. Ama şu an ben hani o kirli montlardan, işte kirli kabanlardan, işte temizlenmesini istediğiniz kabanlardan şu an yola gidiyorum. Sentetik 30'a getirdim. Devirimi her zamanki gibi elyaf, pamuk, yastık, yorgan neyse deviri her zaman düşürün. En düşük devir sizde neyse ona getirin. Benim en düşük devir gördüğünüz gibi 400. Yani 5 kiloluk bir makinem var. Her zaman söylüyorum ama yeni gelenlere yine söyleyeyim. Şöyle bunu katlı bir şekilde koyuyoruz. İçinde dediğim gibi açtırma yapabilirsiniz. Bunlar yine dışta kalacak şekilde olsun. Şunu da koyuyorum. Koydum. Bunları ben sürekli ikisini aynı anda yıkadığım için makinemi zorlamadığını biliyorum. Siz dediğim gibi kendi montunuza ve kendi kabanınıza göre, makinenizin kapasitesine göre onu ayarlama yapabilirsiniz. Bunları böyle bu şekilde koyduk. Ayar dediğim gibi sentetik 30, devir 400. Deterjan normal toz deterjanınızdan, kendi deterjanınızdan koyabilirsiniz. Artık böyle onu koyun bunu koyun demeyeceğim. Çünkü deterjanlar gerçekten çok pahalı. Normalde ben her iki göze deterjan koyarım. Ama montlarda iki göze koymuş olduğum deterjanı bir göze koyuyorum. Neden biliyor musunuz? Bunların yapısı farklı olduğu için deterjanlar burada kalmasın diye. Çünkü bu ilk gözden alıyor. İkinci gözden daha sonradan alıyor. Tam böyle durulanmama gibi durum söz konusu olabiliyor. Montlar için bahsediyorum. Normalde çamaşırlarda çünkü durulanıyor. Arap sabununu bunun içine koydum ben. O ikisine de yeter orada. 30 gramlık bu ölçüm. Bundan 2 tane koyacağım. Yani 60 gram toz deterjan koymuş olacağım. Bu da bir çay bardağına denk geliyor. Çok deterjan koyduğunuz zaman çok fazla kalıntı olur. Çamaşırlarınız durulanmaz. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlara yumuşatıcı koyuyor muyum? Evet koyuyorum. Çünkü neden? İçleri pamuklu olduğu için ve benim şapka tüylü olduğu için çamaşır sodası da koysam çıktıktan sonra dediğim gibi göstereceğim ama tüylerin böyle dolaşık dolaşık olmasının sebep oluyor. Ondan dolayı yumuşatıcı koyuyorum. Yani çok fazla koymuyorum. Hani bir kapak böyle dolu dolu değil. Yarım kapak koyuyorum. O içindeki pamuklar yumuşak olsun diye. Şimdi çamaşır sodasından şunu her zaman söylüyorum. Çiçeğin marka A101'den alıyorum. Bunun renk koruma özelliği olduğu için ben bütün renkli beyaz bütün çamaşırlarıma koyuyorum. Ondan da suyunuzun kirecine göre mesela makineyi falan da temizliyor bu. Yarım çay bardağı çamaşır sodası koyuyorum. Yani toplam bütün deterjanımız 1,5 çay bardağı olmuş oluyor. Bu zaten buna fazlasıyla yeter. Tek yıkıyorsanız deterjanı ona göre ayarlama yaparsınız. Bakın çamaşır sodasını karıştırın çünkü taşlaşıyor. Yumuşatıcı gene indirimde buldum. Gene 55 lira olmuş bu. Ama geçen 40 liraya mı 41 liraya görünce hemen aldım. Yok ya vallahi deterjanlar alınacak gibi değil. Şundan yarım koyuyorum bakın. Yarım. Bir tane koymak isterseniz bir tane koyun ama yarım yetiyor. Onu da koyduk. Zaten bu konsantre olduğu için yeterince koku veriyor. Yani çok böyle buram buram kokmasın. Benim yumuşatıcı koyma amacım o tüylerinden ötürü. Normalde çünkü çoğu şeyime yumuşatıcı kullanmam. Şimdi bunları başlatalım. Çok fazla köpürüyor mu? Köpürmüyor. Yani köpürtecek bir durum söz konusu değil zaten. Onu da yıkama aşamasında gösteririm sizlere. Her zaman gösteriyorum. Ben benim monta göre dereceyi ayarladım. 30. Mesela 40 derece yazar. Siz sentetik 40'ta da yıkama yapabilirsiniz. Yıkama bittikten sonra şu kısımda deterjan kalıntısı varsa eğer, hani olur çok deterjan koyarsanız bu kapakta da deterjanları görürsünüz. Öyle bir durumda içindeki çamaşır deterjanlı demek. Yani şu kapaktakiler. O yüzden ek durulama yaptırıp o şekilde çıkartın. Sonrasında
hani üstünde kalıntı kalmasın dediğim gibi. Bakın köpük durumu bu şekilde oluyor. Yani bunun biraz daha arttığını düşünün. Yani o şekilde fazla böyle köpük olmaz. Böyle yıkasın bu. Makine bitti. Bakın şu kısımda hiç deterjan kalıntısı yok. Kalmış olsaydı ek durulama yaptıracaktım. Ben bunları hızlıca bir çıkartayım. Sonra da size sonuçlarını göstereceğim. Şöyle sonuçlarını göstereceğim sizlere. 400 devirde yaptığımız için böyle daha ıslak şekilde oluyor. Bunları ters yapmadan asacağız. Dediğim gibi şu şekilde. Bu şekilde mesela kollarını açtıracağım. Hani şuralar daha böyle düzgün olsun. Ve asmadan önce muhakkak böyle yani birkaç kere şu şekilde silkeleyin. Çünkü şu tüyler bu dış kısımlarına yapışabiliyor. Yani onları gidermek için o şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle silkeleyin birkaç defa. Ben süpüreceğim için banyoda silkeliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hiç böyle deterjan kalıntısı kalmadan şu kol kısımları dediğim gibi bakın ıslaklığı şuradan görebilirsiniz. Aman aman öyle şey değil. Hani çabuk kuruyor gene. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü ben sürekli böyle yıkıyorum. Herhangi bir elyafında falan çıkma olmuyor. Hiçbir problem olmuyor. Diğer türlü çünkü yüksek devirde yaptırdığınız zaman makinede bunların bu kol kısımlarındaki elyaf, bunlar pamuk elyaf, yumuşak şekilde olanlardan. Onu yüksek devirde yaptırdığınız zaman hem içinde toplanma yapar hem de bu elyaflar dışarı çıkar. Bu şekilde bu kısmından havalandıktan sonra kollarını ters çevirip sonra o şekilde kurutacağım onu. Haberiniz olsun. Ben böyle ayrıntıları söyleyeyim. Bakın şu kısımlar da böyle temiz temiz oluyor. Şimdi bakın iç kısımlar şöyle. Bunlar mesela şu an yumuşak. Silkelediğiniz zaman kuruduktan sonra o yumuşaklık daha iyi oluyor. Şu şeylerine dikkat edin. Şunlar çok kötü vuruyor silkelerken. Onu da söyleyeyim. Yani hafif hafif yapın. Bakın. Şimdi bu tüyler böyle tüylü olanlar kuruduktan sonra da yapabilirsiniz. Böyle ıslak şekilde de yapabilirsiniz. Hani şu karma karışıklık görüntü gitsin diye şöyle kullanmadığım bir fırça gibi taraklardan var. Ben böyle yapıyorum bakın. Sonradan o tüyler düzgün düzgün olsun diye. Kuruduktan sonra da yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani kullandığınız bir tarak da olabilir. Sonradan mesela onu yıkarsınız. Bir problem olmaz. Bir yöne böyle tarıyorum onları. Saç gibi. Hani o dediğim gibi o karışıklık şey olmasın. Hem daha böyle düzgün kurusun. Böyle yaptıktan sonra böyle fazlalığı da almış oluyorsunuz. Ama bakın dış kısımları. Şimdi bu buruşukluk ağırlık böyle geleceği için o gidecek. Asma çok önemli. Her zaman buna dikkat edin. Bunu da aynı şekilde ilk önce bu dış kısmıyla kurutacağım. Sonra ters çevirip o şekilde kurutacağım. Valla içlerde bakın böyle gördüğünüz gibi böyle oluyor. Makinenin içinde çok fazla tutmayın. Her zaman söylediğim gibi yani böyle şeyler makinenin içinde bitti mesela hemen almaya çalışın. Ben mesela kapağı gördüğüm gibi hemen böyle çıkartıyorum. Hem makinenin içinin koku yapmasına hem de bunların böyle içinde koku yapmasına sebep oluyor ve daha çok böyle buruşmasına sebep oluyor. Onlara dikkat edersiniz. Ben her zamanki gibi her şeyi yine anlattım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astığım şekli de göstereyim sizlere. Şapkaları böyle aşağı doğru sarkıttım. Kolları yandan verdim. Hani bu tarz bir yüksek çamaşırlığınız varsa daha rahat oluyor. Diğer çamaşırlıklarda da mesela yaptığınız zaman böyle birbirine değmeyecek şekilde hani havadar bir şekilde böyle bırakırsanız daha çabuk şekilde kurur. Arkaları da böyle gördüğünüz gibi aşağı doğru sarkık şekilde. Üstteki de aynı. Şu an camdan ışık geldiği için tam gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi kurutma aşaması böyle.